Aybars gecenin bir yarısında deniz kıyısında dolanmaktaydı. Morali çok bozuktu. Deniz kıyısında yürümek ona iyi geliyordu. İleride parlayan bir cisim gördü. Yanına doğru gittiğinde bu parıldama sadece ay ışığının yansımasıydı. Bu yansımayı sağlayan kocaman bir deniz salyangozuydu. Elini aldı, sağına soluna baktı. Tamamen şuursuz bir şekilde deniz salyangozunu üfledi. Büyük bir vapur sesi gibi denizden yankılandı. Bir anda yer sallanmaya, deniz köpürmeye başladı. Denizin içerisinden kocaman, ahtapot benzeri bir canavar yükselmeye başladı. Aybars korktu ve kaçmak istedi. "Dur," dedi canavar. Canavarın konuşuyor olması Aybars'ı şaşırttı. Söyleyeceklerini dinlemek için bekledi. "İsteklerini dinliyorum." "İsteklerimi mi?" "Beni boşuna çağırmış olamazsın. Bir dilek dile." Aybars az önce yem olma korkusunu bir yana bırakmış, şu an bir fırsat yakaladığı umuduna kapılmıştı. Ne isteyebilirdi? Herkes gibi paranın ve altının kendisine mutluluk getireceğini düşündü. Aybars, "Ağırlığınca altın istesem?" "Dileğin bu mu?" "Evet, dileğim bu." Bir müddet sessizlik oluştu ve ardından canavar, ahtapot benzeri kollarıyla denizin dibinden bir sandık çıkardı. Sandığı Aybars'ın önüne koydu. Aybars sandığın kapağını açtığında mutluluktan uçacak gibi oldu. Sandığın içi altın paralarla doluydu. Birkaç adım geri gidiyor, arkasını dönüyor, tekrar bakıyor, bunun bir hayal olup olmadığını test ediyordu. Bu hayal değildi, altınlar oradaydı. "Bu altınlar benim mi?" "Evet." "Bu altınları alıp gidebilir miyim?" "Evet." Aybars büyük bir sevinç ile eğildi. Sandığı kaldırmak istedi ama sandık çok ağırdı. Yüzündeki mutluluk bir anda endişeye dönüştü. Birkaç defa daha kaldırmaya çalıştı ama nafileydi. Dilek derken bunu hesap etmemişti. Tekrar canavara döndü. "Bunu kaldırabilmek için bir araba istiyorum." "Bundan sonraki her bir dilek için bana bir kurban adamalısın." Aybars bir müddet düşündü. Bu sandığı tek başına taşıyabilmesi imkansızdı. Bütün altını buraya bırakmak da istemiyordu. Kesesinin içerisine alabildiğince altın doldurdu. Kasabaya doğru yola koyuldu. Gecenin bir yarısı Cabbar'ın kapısına çaldı. Cabbar gözlerini ovuşturarak kapıyı açtı. "Hayırdır gecenin bir vaktinde?" "Kusura bakma, acilen er arabasına ihtiyacım var." "Bu saatte ne aciliyeti olabilir ki?" "Sorma. Bizim koyunlardan biri ölmüş. Kokusundan uyuyamadım. Kendi başıma taşıyamadım hayvanı. Hem parasını fazlasıyla veririm." Aybars kesesindeki altın paralardan birini Cabbar'a verdi. Cabbar altın parayı görünce hemen yumuşadı ve Tabii hemen getireyim." dedi. Ama Cabbar şüphelenmişti. El arabasını verdi ve Aybars'ın uzaklaşmasını seyretti. Gözden kaybolmaya yakın takip etmeye başladı. Aybars deniz kıyısına geldi. İçi altın dolu sandık hala yerinde durmaktaydı. Sandığı açtı ve içindeki altınları avuç avuç el arabasına doldurdu. Cabbar bir müddet izledikten sonra Aybars'ın arkasından yanaştı ve "Bak sen, demek koyunlardan biri öldü." Aybars irkilerek arkasını döndü. "Hayatımda hiç bu kadar altın görmemiştim." "Paylaşabiliriz. Burada ikimize yetecek kadar altın var." Cabbar sinsi gülerek "Ama ben paylaşmak istemiyorum." dedi. Ve bıçağını yavaşça çıkardı. Bir anda Aybars'a doğru savurdu. Aybars ani bir refleksle bıçak darbelerinden kurtuldu. Kendini geriye atarak bıçak darbelerinden kurtuldu ve yere düştü. Cabbar son bir darbe yapmak için üzerine geldiği anda Aybars deniz salyangozunu üfledi. Bir anda yer sallanmaya, deniz köpürmeye başladı. Cabbar denizden yükselen sese doğru döndü. Denizden yükselen canavar karşısında Cabbar korkudan donup kalmıştı. Aybars
İşte sana kurban getirdim dedi. Cabbar ne olduğunu anlayamadan canavar ahtapot kollarıyla onu suyun derinliklerine çekti. Cabbar bağırarak denizin derinliklerinde kayboldu. Artık Aybars'ın bir dilek hakkı daha vardı. Bu sefer daha akıllıca kullanması gerektiğini düşündü. Onu deniz kenarına getiren üzücü olaylar aklına geldi. Aybars, "Yeni bir dilek diliyorum. Karşımda durabilecek bütün güçlü adamların ölmesini istiyorum." Canavar peki dedi. Ahtapot benzeri kolları denizden dışarı çıktı. Onlarca kol kasabaya doğru sürünerek ilerledi. Aradan çok zaman geçmeden her bir kola sarılmış cesetler kıyıya geldi. Canavar kolları ile onları denize doğru çekti. Artık kasabada yeni bir düzen başlayacaktı.